Sanırım cennet böyle bir yer olacak. Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu haftanın vlogunda geziyorum. Ama benim gezi videolarım gezi videosu gibi olmuyor. Yani şurada şunu yiyebilirsiniz, şöyle yapın, böyle edin gibi bir videodan ziyade kendi hayatımı paylaştığım vlog tadında oluyor yani. Çünkü haftalık vloglar atıyorum. O hafta ne yaşarsam onu atıyorum. Ders çalışıyorsam onu, Türkiye'deysem onu gösteriyorum. Gezdiğim zamanlarda da nasıl geziyorum daha çok onu gösteriyorum. Yani şunun için söylüyorum. Bu bir gezi rehberi değil. Gezi rehberi videosu değil. Elbette gezdiğim yerleri nasıl gezdiğimi paylaşacağım. Zaten videonun amacı o. Ama ben nasıl geziyorum birazcık yani bence anladınız. Şu an saat sanırım 10.30. Bolonya'dayız. Sabah 4'te evden çıktık. 1 saat tren garına yürüdük. Sanırım 2 ya da 3 kere tren değiştirdik. Bir kere de otobüse bindik. Ve daha yolumuz devam ediyor. Birazdan yine trene binip Verona'ya geçeceğiz. 3 günlük bir gezimiz var. Bu gezide gezeceğimiz yerlerden bazıları Verona, Trento, Garda Gölü, Bolzano. Bunlardan aslında daha fazlasını gezeceğiz ama başlıca yerler bunlar diyeyim. Bu gezi için çok heyecanlıyım. Bu sefer Ahmet'le baş başa değiliz. Arkadaşlarımız Emine ve Oğuzhan da bizimle. O yüzden çok daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ölümcül bir plan yaptılar bize. Hiç acıma yok. Full gezme. Olabildiğince çok yer görme odaklı. Acımasız bir plan hazırladılar. Ve gezeceğimiz yerler için çok heyecanlıyım. Çok güzel yerlere gideceğiz. Benim görmek istediğim yerlerdi. Zaten böyle İtalya'da daha belli başlı görülebilecek yerler arasında görmediğim tek bölgede orası kaldı. Biraz daha böyle kuzeyde Garda Gölü. Mesela Como Gölü'ne gittik. Ben Lugano Gölü'ne gitmiştim. Gerçi o İsviçre'deydi sanırım ama bu bir tık daha doğu tarafındaki, kuzeydoğu tarafındaki kısma gitmemiştik İtalya'nın. Bu gideceğimiz yerler de biraz daha böyle yine İsviçre, Avusturya tarzında şehirler. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada böyle gezmek zorunda değilsiniz yani. Biz gibi işte 4-5 aktarmayla gezmek zorunda değilsiniz. Bizim böyle gezmemizin sebebi fakir olmamız, öğrenci olmamız. Oldukça ekonomik bir plan yaptık. İtalya'da eğer bilmiyorsanız 3 günlük tren bileti alıyorsunuz 35 euroya. Bu bilet sayesinde sınırsız bir şekilde bütün devlet trenlerine binebiliyorsunuz. Ama işte bu devlet trenleri de hemen üst üste olmadığı için ya da direkt olarak bir rotada dümdüz gitmediği için şu an bizim yaptığımız gibi böyle aktarmalı gitmeniz gerekiyor. Yani çok zaman tasarrufu sağlayamazsınız bununla ama ekonomik bir seçenek. Öğrenciler için uygun bir seçenek yani. Şimdi de Bolonya'da az önce de dediğim gibi çok güzel bir parkta oturuyoruz. Bolonya'yı daha önceden 1-2 kere gezdim. Yani yine fırsatım olsa, denk gelse bir şekilde yine gezerim. Güzel bir yer. Ama şu an gideceğim yerlerin hiçbirine daha önceden gitmedim. Ahmet de gitmedi. O yüzden böyle çok merakla bekliyorum ve benim görmek istediğim tarzda, gezmeyi sevdiğim tarzda yerler. Bolonya'da böyle açık bir sahafa geldik. Daha önceden Bolonya'ya geldiğimizde de gelmiştik Ahmet'le. Ve buradan hem Türkiye'nin hem İtalya'nın olduğu çok güzel bir harita almıştık. Evimizde duruyordu zaten. Onu çerçeveletmek istiyorum. Şimdi yine böyle evimizde kullanabileceğimiz bir şeyler arıyorum. Burası çizgi roman bölümü. Benim çok ilgimi çekmedi ama diğer bölümler çok güzel. Oralardan şimdi yine 1-2 almak istediğim şey var. Şu içi hatırlıyorum. Bu vardı ben küçükken. Bayağıdır görmemiştim. Bu vardı bende, özellikle bu kapağı hatırladım şu anda. Bu kapağı hatırladım ya. Birden ilgimi çekmedi derken ben o sırada. Sürekli bir yere koşuyoruz ama koşarak bindiğimiz tren yanlıştı.
Ama bu bizim hatamız değil. Treni değiştirdiler değil mi? Yani tren değişti. İndirdiler falan insanları. Şimdi o yüzden yine bekliyoruz. Sonra ne oldu? Ve daha da kötüsü benim böreğim düştü. Börek bulduk. İtalya'da börek bulmuşuz yani 40 yılın başı. Bayağı böyle ıspanaklı, peynirli börek bulduk ve benim böreğim düştü. Ama sağ olsun Emine bana verdi böreğini. Bizim organizatörümüz Emine. Oğuzhan Beyciğim lütfen gelir misiniz? 2 kişiyiz. İkimiz birlikte Evet, organize evet, ettik. doğru. Ama bence daha çok sen. Oğuzhan izlerse videoyu sonra sıkıntı çıkabilir. O izlemiyor benim videolarımı, Evet, boş ben ver. izliyorum. İşte Oğuzhan izlemiyor, ben izliyorum o yüzden. Ben izleyenleri oynuyorum. Emine düzenli izliyor videolarımı, like'lıyor. O yüzden ben ona oynuyorum şu anda. Rovereto'ya geldik. Burası ayrı bir şehirmiş. 2 saniye önce öğrendim bu bilgiyi. Çünkü bir yer komün mü, mahalle mi, şehir mi, eyalet mi, ilçe mi, bunları ayırt etmesi zor. Bu arada az önce çektim, orayı durdurup falan koyacağım. Peri diye bir yerden geçtik. Orası şehir değil sanırım değil. Orası şehir değil ama komün gibi bir şey galiba. Ve Peri'den önce geçtiğimiz yerin adı da durak diyeyim daha doğrusu. O Peri yerinden önce geçtiğimiz yerin adı da Dolce'ydi. Dolce de tatlı demek. Artık bağlantıyı siz kurun, ben bir şey demiyorum daha fazla. Şimdi trenden indik ama otobüs bekliyoruz. Çünkü otobüsle 1 saatlik bir yolla Garda Gölü'ne gideceğiz. Garda Gölü'nün en kuzeyine gideceğiz. Ya gölün dibine gideceğiz böyle. Bunu ilk güne koymuşlar. Planı kendim yapmışım gibi şimdi konuşmayayım. Böyle karar vermişler. Böyle uygun görmüşler. Bizim de kabulümüz nasıl uygun gördülerse. Burada trenden indiğimiz gibi böyle bir nefes aldık. Dağ havası. O kadar güzel, o kadar değişik ki. Hele ki Siena'nın nemli havasından sonra çok değişik geldi. Çok güzel bir dağ havası. Ve burada trenden indiğim andan itibaren ki çok olmadı. Hiç İtalya'da gibi hissetmiyorum. Burası tamamen İsviçre. Yani İsviçre'nin aynısı. Zaten buranın resmi ana dilleri hem İtalyanca hem Almancaymış. Mesela şu an otobüs durağında da bir yazı var. O da hem İtalyanca hem Almanca. Trende belirli bir duraktan sonra hem İtalyanca hem Almanca anons yapılmaya başlandı. Ve şu arkamdan da biraz görebileceğiniz ev yapıları da aslında pek İtalyan ev yapısı da değil mesela. Ben İsviçre evlerine benzettim yine. Şuraya girdim ve şöyle oldum. Gerçekten inanamadım. Gözlerim dolacak güzelliğinden. Sanırım cennet böyle bir yer olacak. Çok değişik. Şimdi yine uzun otobüs ve tren aktarmaları sonucu. Gerçi bu sefer sabaha göre daha iyiydi. Birer aktarma falan yaptık sanırım. Artık o kadar çok biniyoruz ki kimisi kısa süreli, kimisi uzun süreli. Hatırlayamıyorum bile, ayırt edemiyorum bile yani ve zaten az bir uykuyla duruyorum, yorgunum da. Neyse yine aktarmalar sonucu kalacağımız yere geldik. Adını hatırlamıyorum nerede kalacağımızın. Yani buranın neresi olduğunu. Çok yorgunuz ama güzel bir gündü. Yani kesinlikle her saniyesine değer
yerlerdi bugün gördüğümüz yerler. Şimdi eve yürüyoruz. Evi bulup bir an önce uyumak hepimizin tek hayali. Çünkü sabah yine çok erken uyanacağız. Yarın görüşürüz. Marketten kahvaltı aldık kendimize. Ben şöyle yoğurt aldım. Bir de dünkü yere düşürdüğüm ıspanaklı böreklerden aldım. Bunlar İtalya'nın bizim yaşadığımız kesimde, yani Toskana'da falan yok. Daha güneyde de görmedim. Burada bulduğumuz için çok mutluyum. Biraz daha Türk mutfağına benzer bir şeyler. Bugün kaldığımız yerden Peschiara'dan Bolzano'ya geldik. Ama şimdi yine otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü otobüsle şimdi burada dağın tepesine çıkacağız. Daha sonra gölün kenarına gideceğiz bir de sanırım. Oradan sonra inince Bolzano'yu, şehri gezeceğiz. Ama şu anda bile gördüğümüz kadarıyla çok güzel. Çok beğendim. Gezmek için sabırsızlanıyorum. Gelmeden önce bakmıştım zaten biraz videolarına, fotoğraflarına ve çok beğenmiştim. Benim en heyecanlı olduğum yerlerden biri burası. Lago di Carezza'dayız, yani Carezza Gölü'ndeyiz. Burası Dolomit Dağları'nın bir parçası. Bu dağlar ve bu göl. Zaten artık şu an bulunduğumuz yerler İsviçre ve Avusturya'ya kıyı. Bayağı kuzeydeyiz yani. Zaten çok kuzeyde olduğumuz her açıdan hissediliyor. Dün de söylemiştim sanırım, Almanca çoğu yerde konuşuluyor. Yazı, dili vesaire Almanca, İtalyanca karışık. Ama Almanlar daha çok burada. Sonra Alman yemekleri daha çok. Yani o yüzden buralarda gezerken bu gezimizde kendimi İtalya'dan ziyade bir Avrupa ülkesinde gibi hissediyorum. Özellikle İsviçre. Zaten İsviçre'nin aynısı yani. Buralar direkt yakın. Bir de zaten komşu yani. Buralar önceden Avusturya'ya bağlıymış sanırım. O yüzden zaten nüfusu daha çok Avusturyalı ve Almanca konuşuluyor. Yemekleri, mutfakları da kendi kültürleri kalmış yani burada. Ama şu anda işte İtalya sınırları içinde ve resmi dili hem İtalyanca hem Almanca. Çünkü İtalya neticede. Yani ben böyle diyorum ama İtalyanlar var ve İtalyanca var aslında yine her yerde tabii ki de. Ve şu an burası dağın tepesi olduğu için bayağı soğuk aslında. O yüzden böyle kazak, ceket falan hazırlıklı çıktık hepimiz. Şimdi aşağıya ineceğiz. Bolzano'ya ineceğiz. Şehir orası. Şehre ineceğiz. Orası bu kadar soğuk değil Allah'tan. Doğa burası, dağ, göller gerçekten çok etkileyiciydi. Hepimiz büyülendik. Yani gelen herkes büyüleniyor. Herkesin yüzünden bunu görebiliyorsunuz. Ama yeterli. Sadece doğa gezileri beni biraz sıkıyor. Ben şehirde gezmek istiyorum. Kültürel geziyi daha çok seviyorum. O yüzden şimdi şehir gezeceğimiz için ve böyle işte farklı yemekler deneme, şehir gezme, bir kafede oturma ve oranın insanlarını izleme olayları, onları daha çok seviyorum. O yüzden şu an burası mükemmeldi ama şehir kısmı için biraz daha heyecanlıyım. Sence Türkiye'de böyle bir yer var mı? Tabii ki var Neresi? bence. Yani Karadeniz falan. Karadeniz'e benziyor aslında. Başka Ahmet yarı ordulu da o yüzden memleketçilik yapıyor. Uludağ da böyleydi mesela. Uludağ da andırdı. Bolu'yu da andırabilir. Ondan sonra Karadeniz'i de andırabilir. Ama biz mesela köy dediğimiz yer genelde sadece köy oluyor. Şehir sadece şehir oluyor. Mesela şu an burası köylük bir yer gibi aslında. Ama her yer turist. Çok kalabalık. Çok temiz, nezih, modern. Bizim böyle modern hayatta da köyde de falan beğendiğimiz şeylerin iç içe görmek benim hoşuma gitti. Bilmiyorum, belki tam tersi düşünürsün ama. O dediğin zaten
zaten güzel ama bence şöyle bir şey var. Ben Türkiye'deki hani Bolu vesaire zaten çok güzel ama burayı görünce çok etkilendik. Çok etkileyici. Evet. Sonra dünkü Garda Gölü'nü gördüğümüzde de hepimiz o kadar etkilendik ya, gözlerim doldu resmen. Hani çok etkileyiciliği yüksek. Yoksa yani zaten Türkiye'nin her bir yeri çok güzel. Benzer yerlerde var. Ama buralarda, bu iki yerde özellikle çok etkilendim. Çünkü onun sebebi de güzel korunmuş buralar yani. Bozulmamış. Gerçekten değer veriyorlar böyle şeylere. Güzel bir şey. Burayı otobüse koşarken koştuğumuz için çekememiştim ama otobüse buradan bindik. Başka otobüsler de burada. Burada saatleri falan da yazıyor zaten. Ama dağa çıkmak için sanırım daha farklı bir otobüse bindik ve 6 euro ücret verdik. Otobüsün içinde nakit ödedik. 6 gidiş 6 dönüş. Bu sokak çok tatlıymış. İnanılmaz beğendim. Buralar yani hiç İtalya ile alakası yok. Zaten Almanca konuşuluyor. Her yerde Almanca tabelalar. Bakın, belki yandan duyuyorsunuzdur. Almanca konuşuluyor full. Pek İtalya gibi değil yani. Ama çok güzel, ayrı bir yer. Şu binalar hele o kadar güzel ki. Bir kilise bulduk. Merak edip girmek istedik. Burası da güzel. Şu bir güneş saatiymiş. Güneş nereden vurursa onu gösteriyormuş. Çok ilginç ve çok güzel. Biz genel olarak şehri çok beğendik, şehrin yapısını. Çok güzel sokakları var ve gerçekten çok Avrupa şehri gibi hissettiriyor. Pek İtalya gibi hissettirmiyor. Hatta az önce bir Posta Italiano görünce garipsedik. Birkaç ay önce Güney İtalya'yı gezmiş biri olarak yani Kuzey İtalya'nın çok daha güzel, temiz, güvenli, keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bir daha Güney İtalya'ya ineceğimi zannetmiyorum. Belki yine daha nispeten düzgün, güzel bir yerine bir ada gezisi gibi ya da deniz tatili şeklinde olabilir. Ama gezmek açısından, kültürel gezi açısından kuzey şehirlerinin, Avrupa şehirlerinin verdiği keyfi vermiyor bence. Bu arada güney şehirlerini de gördüğüm için pişman değilim. Tabii ki de iyi ki görmüşüm diyorum. Ama bunu söyleme sebebim hani neticede gezerken bir zaman ve para harcıyoruz, emek veriyoruz. Eğer zaman ve para kısıtlıysa ben olsam önceliği kuzey şehirlerine ya da daha klasik, eğer Orta İtalya'ya gideceksem Roma, Floransa, Siena gibi yerlere öncelik verirdim. Şimdi bir saatlik bir tren yolculuğuyla Bolzana'dan Trento'ya geldik. Videonun çok uzun olmaması adına bu videoyu burada bitireceğim ama daha gezimiz bitmedi. Videonun ikinci kısmını da sonraki hafta yüklemeyi düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz onu izlemeyi unutmayın. Ve eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.